İsmim Turanca Çağlar Oralı. Mardin'de 9 çocuklu bir ailenin 8. evladı olarak dünyaya geldim. Ben İstanbul'a taşındığımızda 4 yaşındaydım ve Türkçe bilmiyordum. Evde Arapça konuşuluyordu. Türkçeyi ilkokula başladığım zaman öğrendim. Yani 7 yaşımdayken 2 lisan konuşuyordum. Ailenin tek okuyan biriyim. Geleneksel bir aile yapısından geldiğim için Mardin'de o dönemde kızlar işte belli bir yaşa geldikten sonra evlendiriliyor. Liseyi bitirdikten sonra benim üniversiteye gitmem ailem için değişik bir olaydı. Fakat okulda çok başarılıydım. Öğretmenlerim özellikle okumamı çok istiyorlardı. Hatta öğretmenlerimden bir tanesi eve kadar gelip anneme mutlaka üniversite okumam gerektiğini, çok başarılı olacağımı söylemişti. Okuma hayatımda en büyük desteği ben annemden aldım. Annem kız çocuklarının okumasına inanan bir insandı. Ve benim okuyabilmem için beni çok destekledi. Elinden geleni yaptı. Bizim dönemde okunmuş pirinçler çok popülerdi. Sınav günlerinden bir gün önce annem pirinçlerin üzerine okur. Bana ve kız kardeşime verirdi ve o pirinçlerin zihnimizi açacağına, okulda başarılı olacağımıza inanırdı. Ben ve benim dönemimdeki bütün gençler bilirler. O okunmuş pirinçleri okuyarak biz okul hayatını bitirdik. Babam çok disiplinli, hata kabul etmeyen bir insandı. Çok geleneksel bir yapıya sahipti. Katıydı. Kuralları çok keskindi. Hiçbir zaman onun kuralların dışına çıkılsın istemezdi. Şöyle bir olay yaşadığımı hatırlıyorum. Üniversitedeyken ertesi günü vize imtihanım var. Teknik üniversitede okurken her yaz döneminde staj yapmamız gerekiyordu. İlk sene fabrika stajı, ikinci sene laboratuvar stajı ve üçüncü sene ofis stajı yapmamız gerekiyordu. Bu stajlar tamamlanmadan İTÜ'den mezun olamıyorduk. Okul ayarlıyordu stajları. Fakat şöyle bir şey vardı. Stajyerlerimiz asıldığında itiraz etme hakkımız vardı. Stajyerlerimiz Maçka'da asılacaktı. Maçka'ya yakın oturan bir arkadaşımız vardı, Orhan isminde. Ben de ondan rica etmiştim. Hani okula gidip benim stajyerimi öğrenip bana haber verecekti ve ben de gidip itiraz edecektim eğer İstanbul dışıysa stajım. Ben Alpulu Şeker Fabrikası'na çıkmışım kurada. Oraya gideceğim. Ben evde yokken arkadaşım Orhan eve arıyor ve babam çıkıyor telefona. İşte ben Orhan, Turanca'nın üniversiteden arkadaşıyım. Turanca ile görüşebilir miyim diyor. Babam çok sinirleniyor. Nasıl bir erkek beni telefonla arayabiliyor diye. Ben berberdeydim o sırada. Eve geldiğimde evde kıyamet kopmuş. Turanca telefon numarasını erkeklere veriyor ve bir erkek bizim evi arıyor diye. Ve babam o gün bundan sonra okula gitmek yok diye bir karar aldı. Ertesi gün benim sınavım var ve sınavıma giremedim ve o dersten kaldım. Tabii sonrasında babam fikrini değiştirdi. Pişman oldu. Hatta Alpulu'ya staja gitmek zorunda kaldım. Babamı yargıladım mı? Hayır, yargılamadım. O da doğuda geleneklerine bağlı olarak büyümüş bir insan. Ailesini korumak istiyor ve ancak ailesini böyle koruyacağına inanıyor. Evet, o zamanlar benim için zordu ama bugün geriye dönüp baktığımda babamın da iyi bildiği, doğru bulduğu buydu ve elinden gelenin en iyisini, en doğrusunu yapmaya çalıştı çocuklarını yetiştirirken. Üniversite eğitimime İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Fakültesi'nde devam ettim. Üniversite son sınıftayken evlendim ve Amerika'ya yerleştik eşimle beraber. Orada hem eğitimime hem de çalışma hayatıma devam ettim. İlk senelerim eşimle beraber çalışarak geçti. Kızım Zeyna dünyaya geldi. Kızım 2,5 yaşındayken kendi branşımda çalışmaya karar verdim. Ve o dönemde 1995 yılında varlığından haberdar olmadığım bir teknoloji olan semiconductor endüstrisine giriş yaptım. Orada laboratuvar asistanı olarak çalışmaya başladım. 6 ay sonra çalışma performansımdan dolayı terfi aldım ve 2 laboratuvarın yönetimi bana verildi. O şirkette 5 sene çalıştım. Şirket maalesef iflas etti ve hepimiz işimizi kaybettik. O dönemde sağlık endüstrisine geçmeye karar vermiştim. Fakat aynı anda Santa Barbara gibi küçük bir şehirde yaşıyorduk biz ve şirket iflas edince 1600 kişinin açıkta olması tabii büyük bir sorun ve iş bulmam
sorun olacaktı. Benim şansım yaver gitti. Ben daha iş bakmadan başka bir firmadan bana ulaştılar ve iş teklifinde bulundular. Öyle bir geçiş dönemi yaşadım. Daha sonra dediğim gibi çok istediğim sağlık endüstrisine geçtim. Sağlık endüstrisindeki işim katarakt lenslerinin yapıldığı bir firmaydı. Orada bir süre çalıştım. Daha sonra ameliyat robotlarının imalatını yapan bir firmada mühendis olarak çalışmaya başladım. Zorlu bir dönemdi benim için. Kızım daha küçük ama çalıştığım firma Santa Barbara'dan Silikon Vadisi'ne taşındı. Pazartesi günleri Silikon Vadisi'ne gidip cuma günleri dönüyordum. O dönemde bu robot firmasını Türkiye'ye tanıtmak için büyük bir mücadele verdim. 2000'li yılların başında bir heyetle Türkiye'ye gelip İstanbul, Ankara ve Bursa'da bulunan üniversitelere ve hastanelere sunum yapıp ameliyat robotlarının tanıtımını yaptık. Dediğim gibi ben Silikon Vadisi'nde çalışıp Santa Barbara'da yaşıyordum. Bu zorlu bir dönemdi ve şirketten ayrılmaya karar verdim ailemle beraber olabilmek için. Ben bu istifamı verdikten hemen birkaç gün sonraydı bir firma bana ulaştı. Oksijen concentrator denen bu oksijen tüpünün daha böyle portable tarzını, yani hasta oksijen tüpüyle evde bağlı yaşamaktansa yanında küçük bir aletle yaşamını devam ettirebiliyor. Yeni bir icattı o dönemde. O şirkette çalıştım 4 sene ve daha sonra bir tıbbi cihaz devi olan Medtronic firmasına geçiş yaptım. 2 sene mühendis olarak çalıştıktan sonra yöneticiliğe terfi ettim ve bütün beyin cerrahi bölümünün altındaki firmaların idaresini üstlendim. Medtronic'te çalışırken oldukça yorucu bir tempom vardı. Günde 14 saat çalışıyordum. Değişik ülkelerin çalışma saatleri dolayısıyla tabii bu aile hayatımı da ister istemez etkiledi. Mesela kızımın okul hayatıyla yeterince ilgilenemiyordum. Eşim bu konuda bana çok yardımcı oldu. Kızımızı o okula götürüp bırakıyordu sabahları. Akşamları o alıyordu veya eğer ben işten vakit bulursam ben gidip alıyordum. Hatta şöyle bir anım var. Noel zamanı okulda bir aktivite vardı. Ben birkaç saatliğine izin alıp işe gittim. Bütün veliler eşimi görmeye alışkın olduğu için nedense kızımın babası tarafından büyütülen anne baba ayrı bir öğrenci olarak düşünmüşler. Ben okula gittim işte aktivitelere yardım etmek için. Kendimi tanıttım, Zeyna'nın annesiyim diye. Herkes bana Zeyna'yı ziyarete mi geldiniz diye sordu. Ben de hayır, biz beraber yaşıyoruz. Ben de Santa Barbara'da yaşıyorum deyince şaşırdılar. Ama biz sizi daha önce hiç görmemiştik. Hep babasını görürüz. Biz de nedense Zeyna babasıyla yaşayan bir çocuk diye düşündük demişler. O beni çok incitmişti. Yani bir anne olarak tabii ki her zaman evladımın yanında olmak isterim ve istedim tabii ki. Ama yaşam şartları bazen maalesef buna müsaade etmiyor. Anne olarak, baba olarak bu dengeyi kurmaya çalıştık. Amerika'da yaşadığım diğer bir zorluk da burada kalabalık bir ortamdan, büyük bir aileden, kolektif yaşamdan Amerika'da bireysel hayata geçiş oldu. Orada herkes kendiyle meşgul. Benim için değişikti o. Çünkü ben kalabalık içinde büyüdüm ve kalabalık içinde yaşamaya alışkınım. O zorluğu nasıl yenerim diye uğraşırken şöyle bir şey oldu. Örnek olarak şunu vereyim. Komşumun eşi vefat etmişti. Biliyorsunuz bizim adetlerimizde biri vefat edince herkes bir şeyler yapar götürür. Yemek hazırlayıp götürdüm. Sonra diğer komşum bu yemekleri götürürken beni görmüş. Yanıma geldi. Sen ne yaptın öyle dedi. Dedim bizim Türkiye'de adet böyledir. Biri yakınını kaybedince ona destek olmak için yemek götürülür, çiçek götürülür. Adetimiz böyle dedim. Onlarda da çiçek var da böyle yemek falan öyle bir kültürleri yok. Bu çok güzel bir adet, ben de katılmak istiyorum dedi. O da bir şeyler yaptı, götürdük ve tesadüf o ki aradan bir 6 ay geçti. Bu diğer komşumun eşi vefat etti. Bu sefer diğer komşum geldi. Dedi, sen bana eşimi kaybettiğimde böyle destek oldun, çok hoşuma gitti. Gel aynı şeyi Lidya'ya yapalım dedi ve biz yaşlıların çoğunlukta olduğu bir sokakta yaşıyorduk ve tesadüf odur ki bir sene içinde 3 komşumuzu kaybettik ve bu benim başlattığım yemek yapma, toplu halde bütün komşular bunu beraber yapmaya başladık ve hepsi bunun ne kadar güzel bir adet olduğunu, bu kolektif çalışmanın komşuları bir araya getirdiğini söylediler.
Yani böylece bizim kültürümüzün bir parçası olan bu destek, bir arada olmak, acıları paylaşmayı oraya taşımış oldum. Ve bunun pozitif etkilerini gördüm. Komşuluk bağları yoktur Amerika'da. Bu komşularla birbirimize anahtarlarımızı verdik. Mesela biz yokken şu anda benim anahtarım komşumda. Herhangi bir aktivite olunca evimin önünde beni arayıp evin önünde böyle bir aktivite oldu, haberin var mı deyip beni haberdar edebiliyor. Bundan önce öyle bir şey yoktu. Bunu mesela ben kendi kalabalık ailemden öğrendim ve kalabalık içinde yaşamanın verdiği pozitif bir taraf olarak görüyorum bunu. Medtronic'te çalışırken biraz evvel bahsettiğim gibi çok yoğun bir iş tempom vardı. Günde 12-13 saat çalışıyordum. Fakat günün sonunda çok mutlu bir şekilde uyuyordum. Çünkü insanların hayatına dokunma imkanım vardı. Ürettiğimiz tıbbi cihazla hydrocephalus denen bir hastalığı tedavi ediyorduk. Ve bu bana müthiş bir mutluluk veriyordu. İnsanların hayatına dokunmak, çocukların hayatına dokunup aileleri mutlu etmek. Kariyerimde gayet güzel ilerlerken şirket bana Teksas'a taşınıp oradaki bölümü de idare etmemi istedi. Fakat maalesef o arada eşimin bazı sağlık sorunları oldu. Eşimle daha fazla zaman harcayabilmek için işimden ayrılmaya ve Türkiye'ye dönüp ailemizle daha fazla zaman harcamaya karar verdik. Ve şimdi Türkiye'deyim ve bu verdiğim karardan çok mutluyum. Yolunu çizerken arkanda bırakmak zorunda kaldığın şey neydi? Şimdi ona nasıl bakıyorsun? Evlenirken ailemi arkamda bırakmak zorunda kaldım. Benim için çok zor bir karardı. Büyük bir aileden geliyorum ve aile bağlarının çok sıkı olduğu, aile bireylerinin birbirine çok destek olduğu bir aileden geliyorum. Onları arkamda bırakmak ve eşimle Amerika'ya yerleşmek çok zor bir karardı. Ayrıca çok güzel bir arkadaş çevrem vardı burada. Bir bilinmeyene yelken açmak zor bir karardı. Ama şimdi dönüp baktığımda İyi ki de yapmışım diyorum. Sana eskiden doğru gelen, şimdi doğruluğunu sorguladığın şey var mı? Evet, ben geleneksel bir aile yapısından geliyorum ve büyüklerin sorgulanmadığı, her söylediğinin doğru olduğu bir aile yapısından geliyorum. Aynı şey eğitmenlerimiz için de geçerliydi. Ama günümüzde bunu geçerli olduğunu pek düşünmüyorum. Tabii ki büyüklerimize saygı duyacağız ama onları sorgulamamız gerektiğine inanıyorum. Özellikle günümüzün sosyal medyasında müthiş bir bilgi kirliliği var. Her okuduğumuza körü körüne inanmanın doğru olmadığını düşünüyorum ve sorgulamamız gerektiği kanaatindeyim. Seni olduğun kişi haline getiren en belirleyici şey neydi? Ailem diyeceğim tekrar. Çünkü ben maneviyatı çok yüksek bir anne ve çalışmanın, dürüstlüğün her şeyi çözeceğine inanan bir baba tarafından yetiştirildim. Benim kulağıma küpe olmuş, şu anda ünlü bir psikolog olan ortaokulda benim ahlak dersi hocamdı. Acar Baltaş Bey'in söylediği kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi sen de başkasına yapma. Benim hayatta en belirleyici kuralım bu oldu. Eğer bana yapılmasını istemediğim bir şey varsa onu kesinlikle başkasına yapmamaya çalıştım. Şöyle bir örnek verebilirim. Medtronic'te çalışırken üretim kalitesinden ve üretim sonrası yani marketteki ürünlerin kalitesinden sorumluydum. Hastaların sağlığından sorumluydum doğrusunu isterseniz. Onun için bana doğru olan neyse her zaman onu yaptım. Zamanı geldi 2 milyon dolarlık ürünün çöpe atılmasına sebep oldum. Çünkü düşüncem şuydu. Eğer ben o tıbbi cihazın bir yakınımın beynine yerleştirmesini istemiyorsam başkasının da beynine yerleştirilmemeli diye düşündüm. Hayattaki en önemli kuralım bu. Ve beni ben yapan, dediğim gibi ailem ve meşhur psikologumuz Acar Baltaş'ın eğitimi. Bugünkü yolculuğunda geçmişinin hangi parçası hala sana eşlik ediyor? Meşhur psikiyatrımız Gülseren Budayıcıoğlu'nun doğduğun ev kaderindir lafı. Ayrıca doğduğun coğrafya kaderindir sözü bende çok etkili. Çünkü geleneksel bir ailede büyüdüm ve bir Akdeniz ülkesinde büyüdüm. Aldığım eğitimlerden dolayı her zaman böyle orta yolu bulmaya çalıştım. Hiçbir zaman uçlarda yaşamadım. Benim için ülkem çok önemli. Amerika'da da bütün arkadaşlarıma hep bunu söylerim. Ben ülkeme, inancıma ve Türkiye Cumhuriyeti'ne laf söyletmem derim. Ailem
ülkem, inancım ve cumhuriyet benim geçmişimin büyük bir parçasını oluşturuyor. Mesela Türkiye Cumhuriyeti olmasaydı bugün bu ortamda bu kadar rahat konuşuyor olmazdık. Doğduğun yer hangi zorlukları ve kolaylıkları beraberinde getirdi? Biraz evvel bahsettiğim gibi Mardin'de doğdum ve ilk lisanım Arapçaydı. İlkokula başlayana kadar Türkçe bilmiyordum. Türkçeyi ilkokulda öğrendim. Bunun pozitif tarafına bakıyorum. Daha 7 yaşındayken 2 lisanı birden konuşuyordum. Tabii zorlukları oldu. İlk zamanlar arkadaşlarımın dediğini anlamıyordum. Şimdi mobbing diyorlar sanırım. Onu yaşadım. Ama onu negatif bir şey olarak görmüyorum. Çünkü yaşadığımız her negatif olay bence pozitif olarak geri geliyor ileriki hayatımızda. Yani yapılanın güzel bir şey olmadığını öğrendim ve hiçbir zaman bu bullying veya mobbing denen şey hiçbir zaman hayatımda uygulamadım, yapmadım. Kolaylıklarına gelince doğduğum evin kalabalık bir ortamda büyüdüğüm için değişik şahsiyetler, düşünsenize 9 tane çocuk, anne, baba, hepimiz farklı kişiliklerdeyiz ve birbirimizle geçinmek ve aynı ortamda yaşamak zorundayız. Ben onun çok büyük bir kolaylığını gördüm. Çünkü küçük yaşta değişik kişiliklerle iletişim kurmayı öğrendim ve bu insanların birbirlerine nasıl destek olduklarını, zor anlarda nasıl bir araya gelindiğini gördüm. Bu bakımdan ailem bana en güzel örnekti. Biz kardeşler olarak hepimiz birbirimize çok bağlıyız. Arada tatsızlıklar olsa bile zor zamanlarda bir araya gelmeyi biliyoruz ve birbirimize destek olmayı biliyoruz ve bunun büyük bir kısmını yani anneme borçluyuz özellikle. Biraz evvel bahsettiğim gibi annem maneviyatı çok yüksek bir hanımdı. Hepimize merhameti ve vicdanı öğretti. Bu bakımdan hepimiz hem çok yardım etmeyi seviyoruz. Mesela bütün kardeşlerimin okuttuğu öğrenciler var ve ben gurur duyuyorum kardeşlerimle bu konuda. Bu değerleri küçük yaşta almam hayatıma çok pozitif getirileri oldu ve çok memnunum böyle büyük bir ailede dünyaya geldiğim için. Geldiğin yeri unutmadan ilerlemek senin için ne anlama geliyor? Bir Türk vatandaşı olarak ben ne batılı olmak istiyorum ne doğulu olmak istiyorum. Ben aydın bir insan olmak istedim her zaman. Ama batıdan da bir sürü şey öğreniyoruz. Doğudan da bir sürü şey öğreniyoruz. Türkiye coğrafya olarak hem batı hem doğu arasında sıkışıp kalmış bir ülke. Onun için mutlaka batılı olacağım veya doğulu olacağım diye bir iddiam olmadı hiçbir zaman. Ben aydın olmayı seçiyorum. Bu değerleri unutmadan, geleneklerimizi, inancımızı unutmadan yaşamıma devam etmek benim için çok önemli. Kızımı da böyle yetiştirmeye çalıştım. Özellikle Amerika'da geldiğim yeri unutmadan ilerlemek önemliydi benim için. Çünkü bir evlat yetiştiriyordum ve o evladın da Türk geleneklerine uygun yetişmesini istedim. Şöyle bir zorluk yaşadım mesela kızımı yetiştirirken. Bildiğiniz gibi orada Christmas çok büyük bir kutlama. İster istemez çocuklar özeniyor. Hani Christmas'ı kutlamak yerine dini ve milli bayramlarımızın kutlamasını ön plana çıkarmaya çalıştım. Mesela dini bayramlarımızda kızımın okuluna gidip baklava götürdüm ve dini bayramlarımızı anlattım. Mesela el öpmenin ne kadar önemli olduğunu, ne anlama geldiğini ve çocuklara verilen bayramlıkları anlattım. Milli bayramlarımızda piknikler düzenledim. Türk çocuklarını bir araya topladım. Hediyeler verdik onlara. Marşlar okuduk. Bu bakımdan benim için geldiğim yeri unutmamak çok önemliydi ve Amerika'daki Türk çocuklarına bu değerleri vermek önemliydi ve onu elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Ve inanıyorum ki başarılı da oldum. O dönemdeki yetişen çocuklarımızın hepsi hem Türkçe konuşuyorlar ki Türk okuluna gitmedikleri halde. Hepsi aile bağlarının önemini biliyor. Milli ve dini bayramlarımızı kutluyorlar. Hepsinin Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında bir bilgisi var. Kendin olma cesaretini göstermek için hangi korkularının üzerine gittin? Ben kişilik olarak düşündüğünü söyleyen biriyim ve kalabalık bir ailede bu bazen hoş karşılanmayabiliyor. Özellikle geleneksel bir ailede. Ama ben bundan hiçbir zaman vazgeçmedim. Ne aile içinde ne de arkadaş grupları içinde. Her zaman fikrimi söylemekte bir sakınca görmedim. Yetiştirilme tarzı olarak büyüklere her zaman saygı gösterilmesi gerektiğinin farkındayım. Öyle yetiştik. Ama fikrimi söylerken bazen bu saygı sınırlarını da aşıyor olabilirdi ama ben gene de insanların kendi fikirlerini her zaman
korkmadan söylemelerinden yanayım. Bir baby shower toplantısındaydık. Oturduğumuz masada yeni insanlarla tanışmıştım. Orada beni rahatsız eden bir davranış oldu ve ben o davranışta bulunan insanı ikaz ettim. Belki o ortamda o cesareti gösterip şahsı ikaz etmek doğru bir şey değildi belki ama benim için doğru olan oydu. O ikaz ettiğim şahıs bana burası özgür bir ülke, istediğimi yapabilirim dedi bana. Haklı da. Utandım. Bu cesareti gösterip ikaz ettiğim için utandım. Fakat şöyle bir faydasını gördüm. Biraz evvel bahsettiğim gibi ilk çalıştığım şirket iflas etti. 1600 kişi biz Santa Barbara'da işsiz kalmıştık. O masada oturan bir CEO haberlerden bizim şirketin iflas ettiğini öğreniyor. Yani benim çalıştığım şirketin iflas ettiğini öğreniyor. Bir şekilde bana ulaştı. Bu iflas haberini duyduktan sonra müdürlerinden biri beni aradı. Bizim şirketin CEO'suyla bir baby shower'da tanışmışsınız ve sizin konuşmanızdan ve yaptığınız bir davranıştan çok etkilenmiş ve sizinle çalışmak istiyor dedi. Bütün iş arkadaşlarım harıl harıl iş ararken ben bir hafta içinde o şirkette çalışmaya başladım mesela. Yani cesaretimin ödülünü almış oldum. Görünürdeki başarılarının ardında kimsenin bilmediği hangi mücadeleler var? Takdir edersiniz ki başka bir ülkede çalışmak ve hayatını sürdürmek pek kolay değil. Yaşadığım zorluklar, mücadeleler, her şeyden önce bambaşka bir ülkede yaşamaya başlıyorsunuz. Kültür farkı var. Ben 38 sene öncesinden bahsediyorum. Şimdi tabii sosyal medyadan dolayı bilgiye çok kolay ulaşıyoruz. Artık her şey globalleşti. Diğer ülkelerde olanlardan haberimiz var fakat 38 sene önce bu böyle değildi. Amerika'ya gittiğimde kültür farkı vardı. Tamam İngilizce konuşabiliyordum ama günlük konuşmayla profesyonel hayattaki konuşma dili aynı değil. Onun zorluklarını yaşadım. Aksanım dikkat çekiyordu. Tabii farklı bir aksanım var. Ve mühendislik dünyasında o zamanlarda kadınların çok geniş bir yeri yoktu. Hemen hemen çalıştığım bütün firmalarda o dönemde mühendislerin %90'ı erkekti. Bir bayan olarak lafınızı geçirmek ve yaptığınız çalışmayı kabul ettirmek kolay değildi. Onun zorluklarını yaşadım. Yaşadığım diğer bir zorluk da ismimdi. Turanca ismini telaffuz edemiyorlardı. Bazıları Turanka, Turansa, Turansiya, değişik isimler aldım. İş arkadaşlarım takma bir isim kullanmamı önerse de ben Turanca'da karar kıldım ve vazgeçmedim. Eninde sonunda öğrendiler. Her zaman onlara benim ismimi söyleyecek kadar akıllısınız hepiniz diyordum. Ve o etkili oldu. Turanca'yı öğrettim sonunda. Başarı tanımın nedir? Başarının gerçekleşmesi için önce bir hedefin ve bir amacın olması gerekiyor ve başarının gerçek tanımı o hedefe ulaşınca yaşanan tatmin ve o tatmini sindirmek. Günümüzde maalesef o pek olmuyor. Herhalde sosyal medyanın etkisinden olacak. İnsanlar anı pek yaşayamıyor. Onu sindirmek yerine hemen başka bir aşamaya koşma derdindeler. Bence başarının anlamı amacına ulaştığında o tatmini yaşamak ve onu sindirmek, doya doya yaşamak. O anda kalmak yani belli bir süre. Sana neler ilham verir? Bilgi ilham verir ve farklı görüşte olduğum insanlar bana ilham verir. Çünkü aynı fikirde olan insanlardan pek bir şey öğreneceğime inanmıyorum. Oysa farklı görüşte insanlarla hem kendimi zorlayarak kendi bildiğimi savunmayı öğreniyorum ve onlardan da yeni fikirler ediniyorum. Onun için her zaman farklı görüşte olan insanlarla beraber olmayı tercih ediyorum ve onlar bana ilham veriyor. Konfor alanının sınırlarını en son ne zaman zorladın? Bunu 2 ay önce yaptım. Amerika'da gayet güzel, rahat bir hayatım varken ülkeme dönme kararı konfor alanımı zorlayan bir karardı. Yani Türkiye benim 38 sene önce bıraktığım Türkiye değil. Her şey çok değişmiş. Yaşam tarzı değişmiş, değer yargıları değişmiş. Beni zorladı fakat gene de konfor alanımdan çıktığım için memnunum. İnsan konfor alanından çıkmadığı müddetçe kendini yenileyemez. Hayatımın her döneminde konfor alanından çıkmaya çalıştım. Ancak insan konfor alanından çıktığı zaman kendini yenileyebiliyor ve yeni şeyler öğreniyor. Kendinle ilgili neleri gelişime açık görüyorsun? Daha çok
okumayı ve gezmeyi istiyorum. O konuda kendimi geliştirebilirim. Mesela şu anda 2 kitap okuyorum. Daha doğrusu bir tanesini dinliyorum. Değişen Beynim, Sinan Canan'ın kitabını dinliyorum. Teoman Duralı'nın Öyle Geçer Ki Zaman kitabını okuyorum. Bence 2 kitap yeterli değil. Çünkü çalışmıyorum ve zamanım var. Daha çok okuyabilmem gerekiyor. Dünyadaki gelişmelere, bilimsel gelişmelere daha yakından takip edebilirim. Bu konuda kendimi geliştirebileceğime inanıyorum. Zor anlarına bırakacağım bir not olsa bu ne olurdu? Çalışmanın ve dürüstlüğün her şeyi çözeceğine inanan bir insandı babam. Hata kabul etmezdi. Bütün çocuklarının çok başarılı olmasını isterdi. Yani hata yoktu. Düşük not almak kabul edilir bir şey değildi. Çünkü babamın görüşüne göre bütün imkanlar sağlanıyor. Neden iyi not almıyorsunuz? O görüş vardı. Zor anlarıma şöyle bir not bırakırım. Hata yapmaktan korkma. Yaptığın hatalar sana yeni şeyler öğretiyor ve daha güçlü kılıyor seni ve daha güzel büyük adımlar atmana sebep oluyor.